Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün anne usulü patlıcan reçeli hazırladım. Kıvamını gördüğünüz gibi pek güzel oldu. 6 kilogram patlıcandan hazırladım. Minik minik patlıcanlar gördüğünüz gibi. Normalde sonbaharda yapılıyor ama şimdi seralarda yetiştiği için patlıcanlar bu mevsimde de reçellik patlıcan bulmak mümkün. Buyurun tarifi. Ayrıntılı tarifini kendi mutfağında Şef Bloğum'da ve açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz. 6 kilogram patlıcan bahçeden tazecik sabah toplandı geldi. Önce onları güzelce tek tek yıkayacağım. Sonra kabukları soyulacak. İnce ince soyulacak ve üzerinde hiç kalmayacak. Sap kısmını kestiğiniz zaman da sap kısmından da üzerinde kalmayacak. Reçelimiz saydam şeffaf olacağı için patlıcanın kabuklarından ince ince kalırsa eğer suyun rengini, şerbetimizin rengini değiştirir. Biz boya kullanmıyoruz. Kendi doğal rengiyle yapacağız reçelimizi. Soyduğumuz patlıcanları başına ve sonuna bıçak batırıyoruz. Bütün gövdesini ince ince her yerine patlıcanı parçalamadan yavaş yavaş bıçakla her yerini deliyoruz. Şerbeti iyice içine çekmesi için. İsterseniz böyle çöp şişle de yapabilirsiniz. Sık sık yaparsak çok daha güzel olacaktır. Patlıcanları yarısına kadar soyduktan sonra içine bir tatlı kaşığı şap atacağız. Şap diğer adıyla zey olarak da bilebilirsiniz. Limon tuzuna benzer bir şey görüntü olarak aktarlarda bulabilirsiniz. Anneciğim gördüğünüz gibi beni yalnız bırakmadı hasta olmasına karşın. Soyma işleminde yardım etti. Ellerine sağlık. Sivri bir bıçak kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Keskin olacak. Patlıcanlar zaten küçük. Rahat soymak için. Evet, 6 kilogram patlıcanı soyduk. Güzelce bıçakla batırdık her tarafına. Suyun içinde. Leğenin üzerine tepsi çevirip ağırlık koyacağım ki patlıcanlar suyun üstüne çıkmasın. Yoksa gördüğünüz gibi suyun üstünde duruyor. 4 saat bekleyecek böyle. Bakın rengini vermeye başladı bile. Sertleşmesi için şap kullanacağız bu arada. Kireç de kullanılıyor. Ya da Azerbaycan'da çay sodası denen bir şey kullanıyorlar. Ama annem şap kullanıyor. Bir tatlı kaşığı şapı içine atıp patlıcanları beklettik. 4 saat bekledi. İçinden 3'er alıp sıkıp diğer leğene koyacağız. Şimdi bezlen veya havluyla tekrar kurulayacağız. İçinde su kalmaması önemli. Bezimiz ıslandığı zaman tekrar değiştirebiliriz. Biraz zahmetli bir reçel ama patlıcanların lokum gibi halini gördüğünüz zaman uğraşmaya değiyor. Patlıcanların suyunu aldık, su kaynamaya başladı tencerede. Şimdi haşlanacak patlıcanlar. Çok fazla dağılacak kadar haşlanmayacak. Çünkü daha 1,5-2 saate yakın da şerbetin içinde pişecek. 15 dakika kaynamaya başladıktan sonra
Ocağın üzerinde kalması yeterli. Sonra bir tatlı kaşığı şap atacağız. Bir 10 dakikada öyle kaynayacak. Altını kapatacağız. Evet, kaynamaya başladı şimdi. Kaşıkla tekrar üstten bastırıyoruz ki üste kalan patlıcanlar da aynı derecede pişsin. Şapı daha önce de söylemiştim, sertleşmesi için, dağılmaması için atıyoruz. Patlıcan reçelini hazırlarken ocağın başından maalesef hiç ayrılamıyorsunuz. Sürekli karıştırıyorsunuz, sıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz. Bir yandan da şerbetini koyun, kaynamaya başlasın. Ben 9,5 kilogram şeker, 11 kilogram su kullandım. Konserve kavanozlarının olduğu kavanozlarla suyu da koydum. O kaynamaya başlayana kadar kaşıkla da bir yandan karıştırıyorum. O kaynamaya başlayacak. Birazdan biz de bu arada tekrar sıkma işlemini yapıyoruz. Güzelce çeşmenin altında, musluğun altında patlıcanları bol suyla yıkadım. İçini gördüğünüz gibi tek tek sıkıyorum. Tekrar kurulama işlemini yapacağım. İçinde su kalmaması gerekiyor. En zor aşamaları bunlardı. Şimdi kaynayan şerbetin içine yavaş yavaş atabiliriz. Büyük boy tencereme birazcık sığmadığı için yanına bir büyük boy, onun bir küçük boy tencere daha koydum. Son yarım saatte birleştirdim. Daha rahat kaynaması için. Şerbetten birazcık diğer tenceremde de gördüğünüz gibi pişiyor. Şimdi büyük tenceredeki şerbetime sıktığım, kuruladığım patlıcanları koyuyorum. Ben bir yandan da tabii çekim yaptığım için tek elle koydum. Biraz daha yavaş oldu. Normalde tabii bu kadar uzun sürmüyor. Yine kaşıkla bastırıyoruz. Evet, artık şerbetin içinde kıvam alana kadar yüksek ateşte kaynayacak. Püf noktası bu. Yüksek ateşte kaynayacak. Son yarım saatte karanfilini atıyoruz. Diğer aroma verecek şeylerini atacağız. Bir buçuk limon dilimlenmiş, bir tatlı kaşığı limon tuzunu, 3 paket vanilyayı ekleyip karıştıracağız. Patlıcan reçelinde limon suyu değil, limon dilimleri koyuyor annem. Çok da güzel, yerken ağzınıza geliyor, bir aroma veriyor. Reçelinizin kıvamını kontrol etmek için iki yöntem tercih edebilirsiniz. Reçel yapmaya başlarken derin dondurucuya bir çay tabağı koyun. Çay tabağı orada soğusun. Son artık dakikalarda 1,5 saat sonra siz yavaş yavaş kontrol etmeye başlarsınız. İçine tabağın koyduğunuz zaman eğer yavaş yavaş akıyorsa
reçeliniz olmuş demektir. İkinci yöntem, böyle kaşıkla karıştırırken sürekli yukarıdan aşağıya şerbeti döktüğünüz zaman şerbetin akma hızına göre, düşen damlaların hızına göre yavaşlamışsa eğer damlalar, gördüğünüz gibi bakın artık 2 saate yakın neredeyse kaynadı. Damlalar daha yavaş yavaş düşüyor. Bu da çay tabağındaki görüntüsü. Ben 2 yöntemi de size göstermek için yaptım. Artık reçelimiz renginden de göreceğiniz gibi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Zahmetli, oyalayıcı ama özel bir reçel. Biz çocukluğumuzda annemden yediğimiz için her zaman tadı damağımızda. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.